Damla. Bugün sizlerle Kore tarzında pileli bir etek yapımı paylaşacağım. Şu anda altımda olduğu için nasıl göstereceğimi bilemedim ama videonun başında gördünüz zaten siz. Pileli etek yapımı böyle çok zormuş gibi görülüyor ama gerçekten çok basit. Birazdan siz de göreceksiniz zaten. Ben bu etek için yumuşak bir keten kumaş kullandım ve kumaşımı da bir Instagram sayfasından aldım. Patika renkli kumaştan aldım. Daha önce zaten bahsetmiştim size. Siz de oradan gönül rahatlığıyla kumaş alabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı ve güvenilir bir sahibi var. Buradan da tekrar öpücükler gönderiyorum ona. Şimdi daha fazla uzatmadan videonun geri kalanına geçebiliriz. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Eteğim için böyle yumuşak bir keten kumaş kullanacağım. Pileli etek için kumaş seçerken ütülediğinizde kat izi rahatça çıkıyorsa o kumaşı kullanabilirsiniz. Bence onun dışında başka bir kumaş özelliği yok. Ben çok sert kumaşları sevmiyorum ama genelde pileli eteklerde sert kumaşlar kullanılıyor. Mesela poplin gibi bir kumaş kullanabilirsiniz eğer sert kumaş seviyorsanız. Ben eteğimin üst kısımlarını dikeceğim. Yani bir yere kadar üzerime oturacak, daha sonra pileler başlayacak. Ben direkt böyle pilelerin belden itibaren başıboş gezmelerini pek istemiyorum. Nereye kadar üzerime oturmasını istiyorsam oranın çevre ölçüsünü aldım. Benim ölçü aldığım yer basenle belimin arasında bir yer ama ben kısaca basen diyeceğim, siz anlayın nereden aldığımı. Şimdi ne kadar bir kumaş kullanmamız gerekiyor? Bel çevrenizin veya benim gibi basenden oturan bir etek istiyorsanız basen çevrenizin 3 katı kadar ende ve eteğin boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzunlukta bir kumaşa ihtiyacımız var. Tabii bir de kemer için bir parça daha kumaş gerekiyor. Basenimin 3 katı kadar genişlikte ve 50 santim uzunluğunda dikdörtgen kestim. 3 katını aldığımız için bir kumaştan tüm çıkarmak çok mümkün olmuyor. Çünkü kumaşların elleri genellikle 150 santim oluyor ve 50 santimlik bir bel kimde var, belki çocuk için olabilir diye düşünüyorum. Bunun için ben ön ve arkayı ayrı ayrı yapacağım. Yani basenimin 3 katının yarısı oluyor bu durumda benim kumaşım. Bu parçanın aynısından bir tane daha hazırlayıp daha sonra kenarlarından birleştireceğim. Şimdi ne kadar kalınlıkta pile yapmak istiyoruz, buna karar vermemiz gerekiyor. Burada önemli olan tek şey bel ölçümüzün veya baseni, işte nereye ölçüyorsanız o ölçünün tam böleni olması gerekiyor. Mesela ölçünüz 60 ise 2 olabilir. 2 çok küçük gelir bence ama 3 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 10 olabilir. Bunların hepsi 60'ı tam bölüyor ve bunun sayesinde pilelerimiz çok düzgün bir şekilde oluşacak. Kalınlıkların hangisi gözünüze güzel geliyorsa ona göre karar verebilirsiniz. Ben burada 5 santim kullandım. Şimdi kumaşın kenarlarından pilenin kalınlığı ve o kalınlığın 2 katından sırayla işaretliyorum. Ben 5 seçtiğim için ilk önce 5, daha sonra 10, tekrar 5 ve tekrar 10 şeklinde gidiyor. Bu burada gerçekten çok önemli. Yani pileli etek yapmak istiyorsanız eğer tek dikkat etmeniz gereken şey bu. Neden bir kendi ölçümüz daha sonra 2 katını kullanıyoruz derseniz de bunun olayı şöyle bir şey. Pileyi yaparken alt tarafa Z şeklinde bir kumaş katlanıyor ve orada 2 tane ön parçadan kalıyor. Yani bunu tam anlatamadım galiba ama bir şey böyle pile şeklinde katlarsanız altta kalan yer üstte kalan yerin 2 katı olduğunu görürsünüz. Ve bütün işaretlemeleri yaptım. Şimdi pilelerimizi katlamaya geldi sıra. Birinci işaretimin olduğu yeri tutup bir sonraki işaretin üzerine koyuyorum ve iğneliyorum. Daha sonra bir sonraki işareti yine aynı şekilde sıradaki işaretin üzerine koyuyorum ve iğneliyorum. Aynı şekilde bütün bir kenarı iğneliyorum. Bittikten sonra bu kısmı dümdüz dikeceğim ki pilelerim kaymasın. İğnelerim falan çıkabilir çünkü. Dikerken düz dikiş kullanıyorum. Çok içeriden dikmeyin. Böyle birazcık kenardan dikin ki kemer takınca alttan böyle dikişimiz görünmesin. Diktikten sonra pilelerimi en aşağıya kadar iğneliyorum ve burayı güzelce ütülüyorum.
Daha sonra belinden aşağıya 15 santim ölçüp işaretliyorum. Buraya kadar dikeceğim ben bütün pileleri. Bu 15 santim benim basen diye bahsettiğim yerin belime olan uzaklığı. Bu pileleri dikmeyi eğer belinizden ölçüp ayarladıysanız eteği bunu sakın yapmayın, yoksa içine giremezsiniz. Eğer benim gibi basenden oturmalı istiyorsanız o zaman yapın. Bütün pilelerimin üst kısmını diktikten sonra aynı şekilde bir parça daha hazırlıyorum. Ve bu hazırladığım iki parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Kenarlarından iğneliyorum. Şimdi eteğin belini ayarlayacağız. Çünkü bu şekilde basenimize göre ayarlı ve belimize bol gelecek. Maalesef pileli eteklerde eğer benim gibi basene oturan yapacaksanız kenarlarını yukarı doğru yedirmek gerekiyor. Yani direkt böyle düzgün bir şekilde yukarıya katlayamıyoruz. Yan taraflarda böyle mükemmel görüntü olmuyor açıkçası. Belini ayarlamak için eteğimin üzerine bir pantolonumu yerleştiriyorum ve onun beline göre işaret bırakıyorum. Yanları böyle üçgen biçimde yedirerek dikeceğim. Yani aslında buralara pens atıyormuşum gibi de düşünebiliriz. Yan tarafına bir fermuar kullanacağım. Bunun için bir kenardan fermuarın nerede bittiğine bakıyorum. Burada kemer payını unutmamak lazım. Çünkü birazdan kemer yapacağım. Fermuarımın üst kısmı istediğim kemer kalınlığı kadar boşta kalacak. Fermuarın bitine kadar uzun dikiş adım uzunluğunda, devamlı ise normal bir şekilde dikiyorum. Ve kenarlarını diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi bu kenardaki ahenk birazcık gitti. Düzen hastası olduğum için bu beni birazcık üzdü. Ama olsun, yine de basene oturan bir etek için değer diye düşünüyorum. Daha sonra fermuar ne kadar yukarıda kaldığını tekrardan ölçüyorum. Ve bu ölçünün 2 katından 2 santim daha kalın bir kemer parçası kesiyorum. Boyu tabii ki eteğimizin beli kadar. Daha sonra bu kemerin bir kanadını ucundan biraz pay kalacak şekilde fermuar yerinden başlayarak beline çepeçevre iğneliyorum. Ve düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bu araya fermuarımı takıyorum. Kemerin yarısına kadar fermuarım geliyor. Burayı unutmayalım. Kemeri tekrar katlayacağım ve kapatacağım çünkü. Eğer fermuar dikmeyi bilmiyorsanız sağ üst köşedeki videodan öğrenebilirsiniz. Diktikten sonra kemeri de bu şekilde katlıyorum. Boş kalan kısımdaki en kenarı da kıvırmayı unutmadan her tarafı minicik içeride kalacak şekilde kapatıp iğneliyorum. Ve belini de diktikten sonra son olarak etek ucunu minicik içeriye kıvırarak düz dikişle dikiyorum. Ben burada 2 kez kıvırdım. Eğer kumaşınız çok ipliklenmiyorsa etek uçlarını bence bir kez kıvırın. Kenarına da sürfüle çekersiniz. Ve eteğimin bitmiş hali bu şekilde. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda başka fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.